sağlıklı bir şekilde atlatabilmeniz için bu video oldukça etkili olacak diye düşünüyoruz. Peki balon botoks hastalarımız oruç tutabilir mi? Herkese yeniden merhaba. Bugün klinik obezite diyetisyenleri olarak size Ramazan'da nasıl besleneceğinizi anlatacağız. Ramazan'ı sağlıklı bir şekilde atlatabilmeniz için bu video oldukça etkili olacak diye düşünüyoruz. Tüp mide hastalarının bir yıl boyunca oruç tutmalarını istemiyoruz. Çünkü yeterli protein ve sıvı alamazlarsa kas kaybı yaşarlar ki bu istemediğimiz bir durum. Kas kaybı yaşamaması için aynı zamanda bir bireyin birinci yılını doldurduktan sonra da rutin kontrollerine gelip aslında eğer mesela tüp mide ameliyatınızın 2. yılındasınız ve artık oruç tutacaksınız. Burada sizden istediğimiz oruç öncesinde yani Ramazan başlamadan bir ölçüm yaptırmaya gelmeniz, Ramazan programınızı bizden almanız, akabinde Ramazan'ın ortasında kontrolünüze gelip sizin kas kaybınız olup olmama durumunu kontrol ettirmeniz gerekmekte. Tüp midede 2. yılını doldurmuş hastalar peki Ramazan'dan önce ne yapmalı? Kliniğimize gelip öncelikle bir analizini almalıyız. Daha sonra kişiye uygun Ramazan diyetini yazmalıyız. Akabinde de 15 günlük bir kontrol yapıp kastan mı kaybetti yoksa yağdan mı kaybetti diye kilosunu kontrol altına almalıyız. Bu tüp mideliler için geçerliydi. Peki balon botoks hastalarımız oruç tutabilir mi? Tabii ki tutabilirler. Sadece bazı balon hastalarımızın yanması oluyorsa o zaman çok önermiyoruz. Onun dışında da tabii izlemeleri gereken bazı kurallar var. Birazcık ondan bahsedelim. En önemlisi her zamanki söylediğimiz gibi protein tüketimi. Ramazan'da dikkat etmelisiniz ki sahurda ve iftarda doğru proteini ve doğru miktarı alıyor musunuz? Çünkü eğer doğru protein miktarı alınmazsa her zaman dediğimiz gibi yağ yakamazsınız ve kastan kilo kaybı gerçekleşmiş olur. Bizim için ikinci önemli konuysa sıvı tüketimi. Biz yağı vücuttan nasıl atıyoruz? İdrar ve terle. Bunun için yeterli sıvı almak durumundayız. Diyoruz ki minimum 2 litre su içmeniz gerekiyor. İftardan sahura kadar olabildiğince su içmenizi istiyoruz. Eğer su içemiyorsanız bunu komposto şeklinde yapıp da tüketebilirsiniz. Veya suyunuzun içerisine tarçın kabuğu, nane veya limon da atabilirsiniz. Ayrıca bence su tüketimi hani elde tutulunca, göz önünde bulundurunca da böyle bir 15 dakikada bir su içmek bence tatlı isteğini de bastırıyor. Sen ne düşünüyorsun? Kesinlikle, kesinlikle. Bunu da size bir tüy olarak verelim. Belki denersiniz. Tarçın da zaten çok kestiği için bence meyvelerin üzerine de tarçın ekleyebiliriz. Kuru meyve de çok güzel baskılıyor tatlı isteğini. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Hazır tatlılardan bahsetmişken de her evde mutlaka güllaç yapılacak Ramazan'da. O yüzden biz bu tatlıları tüketirken de en azından yarım porsiyon tercih etmenizi öneriyoruz. Böylelikle herhangi bir kilo alımı gerçekleşmemiş olur. Tatlı tercihinizin ise sütlü tatlılardan yana olmasını istiyoruz. Mesela senin en sevdiğin. Kazandibi. Tatlıları bitirdiysek o zaman birazcık lifli gıdalardan bahsedelim. Evet, lifli gıdalar her zamanki gibi yine çok önem taşıyor. Çünkü hastalarımız zaten protein ağırlıklı beslendikleri için ister istemez kabızlık yaşıyor oluyorlar. Burada iftarda ve sahurda özellikle besinlerinizin yanına çiğ sebzeler eklemenizi öneriyoruz. Mesela iftar için bol yeşillikli, bol limonlu bir salata yapabilirsiniz. Sahurda da haşlanmış yumurta, peynir gibi yiyeceğiniz besinlerin yanına da yine bol bol salatalık, kıvırcık ne seviyorsanız ekleyebilirsiniz. Kabızlığa iyi gelen şeylerden en önemlisi dereotu, kivi ve keten tohumu diyebilirim. Kefirle birlikte kiviyi böyle smoothie haline getirip ara öğün olarak tüketebilirsiniz mesela. Bu çok iyi geliyor. Çok tok tutar değil mi? Bir de aynen öyle. Bir de dediğim gibi tabii kabızlığı da çok etki ediyor. Hatta bunun içine keten tohumu da koyarsak bir tatlı kaşığı kadar
tadından yenmez. Yalnız keten tohumu ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Etki edebilmesi için aslında taze bir şekilde parçalanması gerekiyor. O yüzden havanda dövebilirseniz çok daha iyi olur. Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Bu havanda dövme mevzusu bence bayağı ciddi bir şey. Çünkü keten tohumu öğütülmediği zaman bağırsak floranızı çizebilir. Bu da bu sefer bağırsak sağlığınızı bozmuş olur. Bir de tabii şunu da söylemem gerekiyor. Keten tohumunu kullandıktan sonra üzerine bol bol su içmemiz lazım. Çünkü bu sefer de bağırsak düğümlenmesine sebep olabilir. Zaten sıvıda da bahsetmiştim. Bol bol su içiyoruz. Evet, gelelim sahura. Kesinlikle ve kesinlikle sahur vaktinde uyanıyoruz ve proteinden zengin bir şeylerle sahurumuzu yapıyoruz. Yemeden, yani şöyle söyleyeyim, iftardan sonra geç saate kadar bekleyip işte saat 12 iken hani bir şeyler yiyeyim yatayım demiyoruz. Çünkü bu yaptığınız hareket hem besinlerin sindirilmesini engelliyor hem de siz uykuya dalacağınız için metabolizmanızı yavaşlatıyor. Yani sahur vaktinde kalkıyoruz, size uygulanan programa göre sahurumuzu yapıyoruz. Akabinde de birazcık bekleyerek daha sonradan uyuyoruz. Sahur ve iftarla ilgili şöyle kısacık bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Biz çok tuzlu yemenizi önermiyoruz. Çünkü bütün gün susuz kalacağız. Bu sizi çok yoracaktır. O yüzden sabah zeytin yemeyeceğiz. Çok tuzlu peynirleri tüketmeyeceğiz. Akşam da çok tuzlu ve çok baharatlı şeyler tüketmeyeceğiz. Özellikle sahur ve iftar sofralarında görürsün sen de böyle pastırma, sucuk gibi şeyleri çok koyarlar. Ama aslında bu yanlış bir şey. Çünkü bu tarz şarküteri ürünleri hep sizi susatır. Evet, kesinlikle. Yani zeytin yerine badem, ceviz, bu tarz şeyler yiyebilirsiniz. Evet, bir de aklıma geldi yine sahur sofraları falan deyince böyle bizim evde olur mesela ve ben çok uyarırım bizim ev halkını. Hani böyle pide, işte tulum peyniri, tereyağı gibi ürünleri çok koyarız sofralara. Şimdi onların porsiyonlarına da birazcık dikkat etmenizi hatırlatalım. Toparlarsak, Ramazan'da her bireyin yapması gereken bir kural daha var. O da katı sıvı kuralı. Katı sıvı kuralı nedir? Katı yiyeceklerle sıvı yiyecekleri ayırıyor olacağız. Ramazan'da genellikle bir birey yemek yemeye başlarken de çorba içmek istediği için sizden ricamız yarım kase çorbanın üzerine bir yarım saat beklemek. Hem bunu yaptığınız zaman fark edeceksiniz ki tokluk hissiniz daha kolay gelecek ve büyük porsiyonlardan kaçacaksınız. Hem de hazmetmek çok kolay olacak. Evet. Yani dikkat etmemiz gereken şeylerden en önemlisi protein tüketimi, meyve sebze yemek ve bolca sıvı almak olacak. Eğer bu dediklerimizi uygularsanız Ramazan'ın sizin için daha verimli ve kolay geçmiş olduğunu göreceksiniz. Eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz de hemen cevap veririz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.